Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık ressam beresini öreceğiz. Ressam berelerini örmeye devam ediyoruz. Birkaç tane daha örmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz ben Bahar dizisini çok seviyorum ve Bahar'ın kullandığı şapkalara hayran kalıyorum. Onlara benzer şapkalar örmeye çalışıyorum. Birkaç tane daha öreceğim. Evet arkadaşlar, bu şapkayı ben yetişkinler için ördüm. Sizler isterseniz küçük çocuklara da örebilirsiniz. İnternette ölçüleri mevcut. O ölçülere göre ayarlayabilirsiniz. Benim ördüğümün ölçülerini video içerisinde sizlerle paylaşacağım. Kullandığım ip Nako'nun %100 akrilik ipini kullandım. Orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Kullandığım tığ numarası ise 3 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir etiket yapıştırdım. Sizler ister etiket yapıştırın, ister düğme, ister örgü çiçekler dikebilirsiniz ya da tamamen sade şekilde kullanabilirsiniz. Ölçüleri tam yetişkinlere uygun ama daha da büyük yapabilirsiniz diyorum ve hemen videoma geçmek istiyorum. Geçmeden önce kanalımı takip etmiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve en önemlisi yorumlarınızı unutmayın. Bu şapka hakkında ne düşünüyorsanız çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, isterseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ören bayanın %100 akrilik ipini kullanıyorum. Sizler istediğiniz türde ipler kullanabilirsiniz. Fakat iplerin çok ince olmaması gerekiyor. Yoksa şapkamız kalıp gibi durmayacaktır. Şöyle hemen kalınlığını da göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde. Evet. Öncelikle sihirli halkayla başlamak istiyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Halkanın içine batarak önce 1, sonra 2, sonra 2. Yani üçlü trabzan yapıyorum. Halkanın içine battım. Önce 1 ilmek, sonra 2, sonra 2. 15 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Hiç aralara zincir çekmiyorum. Ve toplamda 15 tane üçlü trabzan yapıp dönüyorum. Toplamda 15 tane üçlü trabzanımı yaptım. Sihirli halkamın ipini şu şekilde çekiyorum ve ortayı tamamen kapatıyorum. Şöyle benim her zaman yaptığım gibi ilk zincirin şöyle tepesine değil de onun yanındaki trabzan tepesine batarak şöyle kaydırma yapıyorum ve tamamen kapatıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 4 de çekebilirsiniz. Benim elim biraz bol. O yüzden evet, burada tığın başını doluyorum. Bakın tam şu trabzanın tepesindeyim. Hemen şu trabzanın tepesine bir tane yaptım ve aynı trabzana şöyle arkasından dolayarak batıyorum ve buraya bir üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Üçlü trabzan yaptım. Aynı trabzanı beline doluyorum. Bakın şu şekilde beline doluyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Burada arttırma da yapmış oluyoruz. Yani hem tepesine batıp hem beline dolayarak 15 tane trabzanı 30 tane trabzana çıkarmış oluyoruz. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Üçlü trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Aynı trabzanın beline doluyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son bir tane trabzanım kaldı. Batıyorum. Hemen yanındakine de battım. Üçlü trabzanımı yaptım.
bakın şöyle şu arkada yaptığımız trabzan tepesine değil de hemen önden beline doladığımızda batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15'te tepelere battığımız 30 tane. Şimdi burada şöyle hemen yana kaydırmak istiyorum. Bakın. Şöyle tam şuraya geleceğim. Yani tepe noktasına battığım yere geleceğim. Kafanızı karıştırmamak için. Burada arttırmalar yapacağız. Öncelikle 3 tane zincirimi çektim. Bakın. Artık önden doladıklarımızda hep aynı şekilde önden beline dolayarak üçlü trabzan yapacağız. Ama şu arkalara yaptığımız yani tepelerine battığımız şu arada duran trabzanlar her bir sırada bir tane fazla olacak. Şimdi ilk zincirim benim bir tane trabzan, aynı yere batırıp bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Bir trabzanın tepesinde 2 tane oldu. Tığın başını doladığım, hemen önden beline doladığımı, yine önden beline dolayarak üçlü trabzanımı yaptım. Yana geçtim. Bakın bu önden dolanmış. Bu da tepeye battığımız. Tepeye battığımızda 2 kez batarak üçlü trabzan yapıyorum, 2 tane. Aynı yere battım. 2 tane trabzanım oldu. Hemen önümde beline doladığım var. Beline dolayarak üçlü trabzan yapıyorum. Yani o tepeye battıklarımız bir taneydi. Şimdi 2 tane oldu. Bir üst sırada 3 tane olacak. 4 tane, o şekilde arttırmalarımızı yapacağız. Bakın şöyle tam alttaki trabzanın tepesine battığıma 2 tane yapıyorum. Bir üçlü trabzan, aynı yere battım. İkinci üçlü trabzan. Tığın başını doladım. Bakın hemen önümde beline doladığım var. Beline doluyorum ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Şimdi biz 2 tane üçlü trabzanla başladık. Hemen şu aşağıdaki önden doladığımı tekrar önden dolayarak üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi hemen şu yana geçiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Burada bakın 2 tane vardı. Şimdi bunu 3'e çıkaracağız. Bunu nasıl yapacağız? 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Aynı trabzana 2 tane üçlü trabzan yapmış oldum. Bir de yanındakine batıyorum. 2 tane trabzanı 3'e çıkardım. Tığın başını doladım. Önden beline doladığıma yine her zamanki gibi önden beline doluyorum. Bakın hemen buraya geldim. 2 tane trabzanım var. İlkinin tepesine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Aynı yere battım. Hemen yanındakine bir tane yapıyorum. Yani 2 tane trabzanımı 3'e çıkarttım. Arttırmamı yapmış oldum. Daha sonra önden beline doladım. Önden beline dolayarak yine üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar yapıyorum. Hemen önümdeki trabzanın ilkine 2 tane. 1 2 ve 3. trabzanımı hemen yanındakine batıyorum ve toplamda üçlü trabzanlarımı 3'e çıkardım ve hemen yanındaki trabzanın beline dolayarak üçlü trabzanımı yapmış oldum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, tekrar sıramın sonuna geldim. Tığın başını doluyorum. Bakın buradan önden dolanmışı unutmuyorum. Hemen ona da batıyorum ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yine aynı şekilde hemen bakın zincir çektiğime değil de onun yanındakine şu şekilde batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim ve hemen şöyle çeviriyorum.
sihirli halkamın ipini iyice çekip şöyle herhangi bir ilmeğe batarak, ipim çok kötü ötüyor. Elim yine terledi herhalde. Elim biraz stresten terleyince maalesef ip sesi geliyor, kusura bakmayın. Bunu engelleyemiyorum. Ben de hiç hoşlanmıyorum bu sesten ama yapacak bir şey yok. Neyse, bakın son 3 taneydi. Şimdi bunu 4'e çıkaracağız. Şimdi birinci trabzanımı hemen tepeye yapmış oldum. Şimdi ortaya, yani arttırmayı hangi trabzana yaptığınız önemli değil. Önemli olan buradaki trabzanların her sırada bir tane artması. Şimdi ortaya 2 tane yapacağım. 3 trabzanımı yapıyorum ortaya. Hemen yanındakine de bir tane yapıyorum. Ve toplamda 4 tane üçlü trabzanım. Arada ikili diyebilirim. Takılmayın. Genelde hep ikili trabzan ördüğümüz için hep ağzımda böyle ikili trabzan diyesim geliyor. O yüzden arkadaşlar tüm trabzanlarımız üçlü trabzan. Ve hemen üçlü trabzanımı yapıyorum. Önden beline dolayarak. Hemen yanındakine geldim. İlk trabzana bir tane. İkinci trabzana 2 tane. Üçüncü trabzana bir tane yaparak bu sıradaki trabzanlarımı 4'e çıkardım. Ve hemen tabii ki önden beline doladığım trabzanımı unutmuyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Bir üst sırada isterseniz birinci, ister 2 ya da ister 3. de arttırmanızı yapın. Bu tamamen size kalmış. O gerçekten çok önemli değil. Önemli olan her sırada bu trabzanların fazlalaşması. Şimdi 4 tane yaptık. Bir üstte bu 4 taneyi 5 trabzana çıkaracağız. Ve önden beline doladığımız trabzanlarımızı da unutmuyoruz. Ne kadar öreceğiz? Elimizin ayarına göre hepimizin sıraları değişebilir. O yüzden ben size ölçü vermek istiyorum. Normalde bu bereleri ben 28 ile 30 santim arasında yapmaya çalışıyorum. Normal yetişkin boyutları bu şekilde ama kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben yine 28 santim ya da 30 santim öreceğim. Aynı şekilde arttırma yapa yapa daha sonra devamını birlikte öreceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle ben sıramın sonuna geldim. Bu ölçü benim için yeterli. Toplamda arttırmalarımı 9 trabzana kadar arttırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu önden beline dolayıp üçlü trabzan yaptığımı saymıyorum. Sadece şunları sayıyorum. Toplamda 9 tane ve 28 santim örüyorum ben. Sizler daha büyük yapmak isterseniz şöyle, evet, şöyle göstermek istiyorum. Tam 28 santim. Bunu 30 santime kadar büyütebilirsiniz. Çocuklara yaparsanız daha küçük yapacaksınız. Yaşına göre ne kadar yapalım derseniz çocukların boyutlarını internetten öğrenebilirsiniz. Maalesef ben de aynı sizler gibi yaş yaptığımda internetten bakarak ölçülerine göre yapıyorum. Sizler de baş çevresi ölçüsünü internetten alıp ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi artık benim için bu ölçü yeterli olduğu için artık ben eksiltmelere başlayacağım. Yani 9 tane üçlü trabzanım var. Ben bunu şimdi bu sırada 8'e indireceğim. Şöyle 2-3 zincirimi çektim. Tek tek batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. İstediğiniz yerde eksiltme yapabilirsiniz. Başta, sonda, ortada, tamamen size kalmış. Bu şekilde kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'de yapmak istiyorum. Hemen şöyle birine batıyorum.
Önce bir ilmek, sonra 2 ilmek. Tığın başını doladım. Hemen yanındakine battım. Önce bir, sonra 2, daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapattım. Yani 2 trabzanı 1'e indirmiş oldum. Hemen yanındaki trabzan tepesine battım. Üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'e indirmiş olduk. Tekrar göstereceğim. Bu tığın başına dolayıp önden beline dolayarak aldığımızı yine unutmuyoruz. Onu tekrar yapıyorum. Bakın tekrar göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu sefer 7, 8 de yapalım. 7'ye battım. Önce bir, sonra 2 ilmek aldım ikisi tığımda. Hemen yanındakine batıyorum. Önce bir, sonra 2, daha sonra 3 ilmeği birden kapatıyorum. 8, 7 ve 8'i kapatmış oldum. 8 ve şöyle tekrar sayalım. Benim de birden kafam karıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, buna 1'e indirdik. 7, toplamda 8 tane arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Eksiltmelerimi yapmaya, eminim ki anlaşıldı. 2 tane trabzanı 1'e indirmiş oluyoruz. Sadece 2 trabzanda yapıyorum bunu. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim ve yine aynı yöntemle kapatıyorum. Şimdi burada üçlü trabzan sayımız 8'e inmişti. Şimdi 7'ye inecek. Zincir çekerek ilk trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, bakın 2 tane kaldı. Bu 2'yi de önce birine battım, kapattım. Tekrar tığın başında oluyorum. Tekrar batıyorum. Önce 1, sonra 2, daha sonra 3'ünü birlikte. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 2'yi teke indirdik. 7 tane trabzanımız oldu. Ve yine önden beline dolayarak yaptığımız trabzanı unutmuyoruz. Ve tekrar gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanımı yaptım. 7 ve 8'i 1'e düşüreceğim. İkisini aynı anda batıp önce 1, sonra 2, tığın başını doladım. 8.'ye battım ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye indirmiş oldum. Ve yine önden beline dolayarak trabzanımı yapıyorum ve bu sırayı da bu şekilde devam ediyorum. Bakın bu şekilde, şu şekilde kapanacak şapkamız. Ben bu sırayı da örüp dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Yine önden beline dolayarak üçlü trabzanımı yapıyorum ve yine aynı şekilde kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın kapanmaya başladı. Bu şekilde birkaç sıra kapatmaya çalışacağım. Çok da uzasın istemiyorum. Daha sonra lastik bölümüyle daha da daraltacağız. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Bakın şöyle yine 2 oldu. 3, 4 ve bu sefer
5 tane yapıyorum. 6'yı ve 7'yi kapatıp bu bölümde trabzanları 6'ya indiriyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 2'yi 1'e indirdik. 6. Bu şekilde devam ediyorum. Bu sıradan sonra kapatabilirim. Bir sıra daha eksiltme yapabilirim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6 ve 7'ye bir batıyorum. Ve 6'ya indirmiş oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde sanırım bir sıra daha yaparım diye düşünüyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde yavaş yavaş kapanacak. Bu sıra... Evet arkadaşlar, ben toplamda 4 sıra eksiltmemi yaptım. Şöyle hemen trabzanları saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan kalana kadar ben eksiltmemi yaptım. Yani 4 sıra. Şu şekilde benim için yeterli. Ama size büyük gelirse bir sıra daha gidebilirsiniz. Ama o zaman da çok eni büyük oluyor derseniz bu sıramızda birkaç sıra sık iğne yapacağım. Sık iğne yaparken de yine eksiltme yapabilirsiniz. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle bir zincir çektim, hemen dibine batıyorum. Şöyle tek tek her bir ilmeğe sık iğne yapıyorum. Eğer daraltmak istediğinizde ise hemen şöyle yine bakın şu iki önden alınmış trabzanların ortalarında yapalım yine birer tane. Şöyle 2-3 tane yapıp hemen göstermek istiyorum. Bakın buraya geldim. Bir tane buradan aldım. Bir tane buradan aldım. Kapattım. Burada bir tane eksiltmemi yaptım ve devam ediyorum. Tabi bunu her eksiltme yaptığınızda daha da küçülecektir. Ara ara yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Bu şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi istediğiniz yerlerde eksiltmelerinizi yapabilirsiniz. Ben bu sırayı bitirip hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi yine aynı yöntemle şöyle tekrar kapatmayı göstermek istiyorum. İlk yaptığım sık iğneye battım, kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve tek tek batıp şöyle sık iğnelerimi yapıyorum. Az önce dediğim gibi burada yine eksiltme yapabilir, ağız bölümünü kapatabilirsiniz. Ama tam geliyor derseniz şöyle başınıza geçirip bir bakın. Tam geliyor derseniz hiçbir şekilde eksiltme yapmanıza gerek yok sık iğne sıralarında. Ben şu anda bilmiyorum ama birkaç sıra sık iğne yapıp şapkamı bitireceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şu kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şöyle. Daha sonra ipimi saklayacağım. Benim için 3 sıra yeterli oldu. Sık iğneler. Sizler daha uzun yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Henüz ütülemedim. Şöyle şu şekilde elimizle düzeltiyoruz. Buhar tutuyoruz ve elimizle düzeltiyoruz. Hemen üstünde göstermek istiyorum. Gayet şık, gayet güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir de şuraya şöyle bir etiket koymak istiyorum. Birazdan yapıştıracağım muhtemelen. İsterseniz dikebilirsiniz, ister yapıştırabilirsiniz. Ya da buralara şöyle çok güzel düğmeler takabilirsiniz. Örgü çiçekler takabilirsiniz. Tamamen
size bağlı arkadaşlar. Evet, bugünlük de dediğim gibi videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.